Yeterince sıkı çalışmakla aşırı çalışmak arasında ince bir çizgi vardır. Zinde bir vücudun gerekliliklerine ulaşmaya zorlamak, kararlılık, çaba ve düzenli olarak yoğun, zorlu egzersizler gerektirir. Ancak hep daha fazlası, her zaman iyi sonuçlar doğurmaz. Doğru bir dinlenme ve iyileşme dengesi olmadan, aşırı egzersiz sendromu adı verilen, uzun süreli yorgunluk durumuna girebilirsiniz. Durum, uzun vadede fiziksel performansın düşmesine neden olur. Ve bu duruma, hem fizyolojik hem de düşük ruh hali ve zayıf uyku gibi psikolojik belirtiler eşlik edebilir. Durum bundan da ibaret değil. Bu durumdan kurtulmak, haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Esas olarak aşırı miktarda egzersizden kaynaklansa da, uzun saatler çalışmak, zor sosyal ilişkiler, diyet programları ve yeterince uyuyamamak gibi diğer stres kaynaklarıyla hızlanabilir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, açıklanamayan performans düşüşünden muzdarip sporcuların, %93 kadarının, aynı zamanda antrenman dışı stres faktörlerin varlığını da rapor ettiğini, dolayısıyla bu stres faktörlerini yönetmenin önemli olduğunu göstermiştir. Aşırı antrenman sendromunun sinir bozucu yanı, onu tanımlamak için kullanabileceğiniz tek bir ölçü veya testin olmamasıdır. Çeşitli raporlar, belirtilerin herkeste çok farklı olabileceğini gösteriyor. Bu da tespit edilmesi zor bir durum olabileceği anlamına geliyor. Aslında, aşırı egzersiz sendromunuz olup olmadığını değerlendirmenin tek güncel ve güvenilir yöntemi, iyileşmenizin ne kadar sürdüğünü takip etmektir. Bununla birlikte, yaygın belirtiler şunları içerir. Spor performansında uzun süreli düşüş, egzersiz yapmak için daha az motivasyon, düşük ruh hali, kas ağrıları, acıları ve sızıları, uyku kalitesinde düşüş, genel yorgunluk veya tükenmişlik. Her gün, aşırı bir zaman dilimini spor salonlarında geçirmiyorsanız, aşırı egzersiz sendromuna girecek kadar sıkı bir çalışma programı uygulamak çok zordur. Birkaç hafta sonrasında beliren durumlar ise, muhtemelen işinizle ilgili durumlardır. Boyundan büyük işlere kalkışmak tabiriyle tanımlanabilecek, overreaching olarak bilinen benzer bir durum da performans düşüşüyle karakterize edilir. Aşırı zorlama ya da sınırı aşma diyebileceğimiz bu durum, kısa ve orta süreli aşırı yüklenme durumu olarak tanımlanabilir. Sınırı aşma durumunda iyileşmenin başlaması birkaç gün, tamamlanması hafta kadar sürer. Ve zorlu bir antrenmandan sonra, 1 veya 2 gün boyunca bitkin hissetmek, yorgunluktan ibarettir. Ve endişelenecek bir durum değildir. Sınırı aşma, genellikle aşırı egzersiz sendromunun daha az şiddetli bir formu olarak görülür. Ancak, belirtiler genellikle benzer olduğu için çoğu kez karıştırılırlar. Aslında, düşük performans gösteren çoğu spor salonu müdavimi günlerce süren yorgunluktan muzdariptir. Bu da akut yorgunluğun veya sınırı aşmanın, genel olarak kitle için çok daha gerçekçi bir risk olduğunu düşündürmektedir. Dayanıklılık sporcuları, aşırı antrenman sendromu geliştirme riski altında görünmektedir. Önceki araştırmalar, uzun parkur sporcularının %60'ının, kariyerlerinde aşırı antrenman sendromu yaşayabileceğini göstermiştir. Yüzme ve bisiklet sporcularında da benzer rakamlar görülür. Ancak, ağırlık gibi güce dayalı çalışmalarda bulunan sporcular, yayınlanmış literatürde sadece 1 veya 2 vaka bildirimiyle, aşırı antrenman sendromu için daha düşük risk altında görünüyor. Kesin olmayan bir neden olarak, dayanıklılık sporlarına yorgun bir halde katılmanın, daha olası olması olabilir. Her gün saatlerce antrenman yapan üst düzey sporculardan, sadece bazıları aşırı antrenman sendromuna maruz kalabilirler. Düzenli olarak sıkı ve sık antrenmanın yanında yetersiz uyku, stres ve düşük kalori ya da düşük karbonhidrat bir kişinin aşırı antrenman sendromu yaşama olasılığını artırabilir. Aşırı antrenman sendromundan muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız, en iyi ve en önemli kurtarma aracı, programınızı yönetmektir. Zorlu egzersize ara verin, vücudunuzun kendini iyileştirmesine ve onarmasına izin verin. Yürüme veya esneme gibi hafif aktiviteler iyidir. Fakat vücudunuz için aşırı yük olabilecek durumlardan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde sadece iyileşme sürecini uzatırsınız. Sağlıklı beslendiğinizden, özellikle yeterli karbonhidrat aldığınızdan ve yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da, uyku ve yeme ile ilgili bu düzene öncelik vermek, daha kısa sürede iyileşmenize yardımcı olacaktır.